Ben yaptığım işin böyle tanımlanmasını beklemiyordum doğrusu. Çok daha mütevazı bir yaklaşımdı benimki. Hareket noktası şu: mesleği arzuhalcilik olan ve halen hayatta bulunan 1934 doğumlu babam bürosunda, yazıhanesinde, o zamanki deyişle yazıhanesindeyim babamın, 10-11 yaşındayım. Dilekçe yazdırıp da para ödemeden çıkıp gitmeyi planlayan dostuna sitem niyetiyle şu iki mısrayı okuyuverdi. Bende yok sabrı sükun, sende vefadan zerre, iki yoktan ne çıkar, fikredelim bir kere, dedi. Ahenk çok açık, dokunaklı, şiiriyet gayet belirgin. Baba sen ne dedin dedim, şiir dedi. Kimin dedim, Nabi'nin dedi. Nabi kim? Büyük şair dedi, Urfalı dedi. Bu kadarını biliyor yani. Ve okuduğu mısraların benim yaşıma uygun anlamını da rica ettim. Onu da eksik bırakmadı. Şöyle diyordu müşterisine sitemle: sende vefa yok, bende sabır yok. İki yoku koy bakalım üst üste ne çıkacak? Yok manasına gelen klasik Türkçemizde öteden beri kullana geldiğimiz iki kelime na, bi. Şair imza atıyor örtülü bir biçimde. Muamma yapıyor, bilmece yapıyor. Kafiye, ahenk, mana derinliği, yok üstüne yokum ben manasında tasavvufi bir derinlik işin cabası. İki mısraya sıkıştırılmış vaziyette karşımda kompakt disk bir mana var. O beyti gördüğümde zihnime çakılan soru şudur: niçin haberdar edilmiyorum ben bu iklimden? Ne oluyor yani? Neden benden gizleniyor? Çocuk yaştaydım ama kızdım bu işe. Samimiyetsiz buldum. Türkçenin şairini tanımamam için bir gayret içindesiniz. Ne oluyor size? Ne demek istiyorsunuz? Benden özenle gizlenen bir dünya var. Niye gizliyorsunuz kardeşim? Ne olmuş yani? Tarih siyaset değildir ki. Baki diye bir gerçeğin var senin. Hem de nasıl bir gerçeklik bu? Şair Baki merhum 75 yaşında 1600 yılında vefat etti. Onun hakkında söylenen iki sözü nakletmek isterim. Biri patronu olan, sponsoru olan Kanuni merhuma aittir. Biri de 20. yüzyılın ilk yarısında 50 küsur yıl Türkiye'de çalışma yapan, kütüphanelerimizi didik didik eden İngiliz tarihçi Arnold Toynbee. Türkiye'den ayrılacağında bir gazeteci kendisine sordu. Dedi ki, üstad bu Osmanlı kütüphanelerinde siz yarım asır boyunca ne aradınız? Üstelik geldiğiniz yıllarda İstanbul'da toz toprak, trafik falan yok. Gayet yaşanılası bir şehir. Ve gençsiniz, her türlü eğlenceye müsaitsiniz. Neden tamamına sırt çevirdiniz de kütüphaneye daldınız ve çıkmadınız yarım asır, ne aradınız şeklinde sordu. Arnold Toynbee'nin cevabı: şair Baki'nin memleketinde bulunmuş olmam bana yeter. Şimdi şair Baki'yi o böyle tanıyor, bizim haberimiz yok. Kanuni merhum ne demişti Baki için? Dünyayı şu kadar yıl yönettim acizane. Bunu demekte çok haklı. 52 devlet kendisine bağlıydı ve 16'sı cumhuriyetti. Böyle bir adam o. Değdi mi derseniz Baki gibi şair, Sinan gibi mimar devrimde bulundu, bana yeter demiştir. Hattın hesabın bil dedin, kavgalara saldın beni. Zülfüm hayalin kıl dedin, sevdalara saldın beni. Vaslın dilersin çün dedin, lütfedeyin olsun dedin. Yarın dedin, bir gün dedin, ferdalara saldın beni. Gah ebrveş giryan edip, gahi badveş puyan edip, Mecnun-i sergerdan edip, sahralara saldın beni. Yusuf gibi izzette sen, Yakup gibi mihnette ben, dil sakini Beytülhazen, tenhalara saldın beni. Baki sıfat verdin elem, ettin gözüm yaşını yem, kıldın gariki bahri gam, deryalara saldın beni. Uzun uzun okuyoruz, 10 yıllarca eğitim alıyoruz ve adını duymanın ötesinde bir farkındalığımız yok. Ve biz Baki merhumu tanımamak için elimizden geleni yaparak tahsil yapıyoruz. İlginç bir durumdur. İşte beni sinirlendiren, üzen, beni teyakkuza sevk eden, bir dakika diyerek ayağa kalkmama sebep olan şey budur. Edebiyat dersinde genellikle bize yapıldığı gibi, işte burada tecahülü arif var, burada bilmem ne var. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Hocam sen sınıfa girdin, gözlerin dolu dolu veya ışıl ışıl, heyecanla Baki'den 4 mısra okudun da ilgi görmedi mi? Bırak, öyle değil o iş. O heyecanı sen duyarsan talebeye akseder.
Gazi Üniversitesi'ndeyim, bir konferanstayım. Konferans biterken sorusu olan var mı diye sordum. Bizim sunumlarımızda da genellikle soru pek olmaz. İstesek de soran olmaz. En fazla hocam ezber nasıl yapılır? Bu yola nasıl girdiniz? Avukatlık mesleğinizi unutarak edebiyatta ömür tüketmeye neden karar verdiniz gibilerden magazin seviyesinde sorularla karşılaşırız ama o gün içi yanmış bir öğrencinin enteresan bir sorusu çıktı karşıma. Dedi ki hocam ben edebiyat tahsili yapıyorum. Son sınıfa geldim. 1-2 ay sonra mezun olacağım. Siz bugün konferansı sunarken not aldım dedi. Kağıt kalem elinde. Hangi şairlerden söz edecek diye sizi takibe aldım. 13 şairin ismi geçti. Tamamı 16. yüzyılda. Yani Kanuni merhum hayatta iken aşağı yukarı hepsi Baki merhumun dönemini idrak etmiş 13 şair. Say bakayım dedim o şairleri. Saydı. Hakikaten dikkatli not tutmuş. Ben doğaçlama götürüyordum işi. İrticalen yapıyoruz. Öyle bir plan yapmadım ama o dikkat etmiş. Dönemin sultanı Kanuni merhum başta olmak üzere. 3400 gazeli var adamın ya. İnsaf yani ya. 4 yabancı dil bilen bir adamdan bahsediyoruz ya. Kendisine 52 tane devlet bağlanmış bir adam bu ya. Çağdaş Alman İmparatoru Schalke'nin okuma yazma bildiği şüpheli. Ve bu adam böyle bir entelektüel seviyeyi ihraz etmiş. Yerle bir tevazu sahibi mısraların da sahibi yani. Ruhunu da seferde, Zigetvar'da teslim etmiş bir dehadan bahsediyoruz yani. Kanuni Sultan Süleyman, şair muhibbi ya. Baki, Fuzuli, Taşlıcalı Yahya, Bağdatlı Ruhi. Behişti, Ravzi, Vücudi, Aşkı, Kabuli, Fevri, Fevzi. Hatırlayamadığım biri daha var. 13. Biri de Muğlalı Şahidi. Muazzam bir üstad ya. Hakikaten yani kuru kuru övmüyorum ya. Tanısalar bir iki şiirini gençlerimiz diyecekler ki hakikaten Hayati Hoca sallamıyormuş diyecekler. Sorum şu dedi. Deha çapında üstadı aynı dönemde yaşatan, yeşerten bir iklim var iken biz bunları duymadan nasıl edebiyat mezunu oluyoruz dedi. Bu nasıl bir şey dedi yani. Bu anormal değil mi? Dedim ki o dönemde İngilizlerin elinde bir Shakespeare var. Tek bir isim. Unutmamaları normal. Sende çok ya. Herhalde ondan. Çokluktan ileri geliyor. Ama dedim kendine de çok yüklenme, haksızlık etme. 1918'de vefat eden Yozgatlı Fenni'yi de Yozgat'ta bile tanıyan yok. Sen neden bahsediyoruz? 1918. Diyelim eski. 1936 vefat yılı. Hüzni. O da Yozgatlı. Bir dev. Haberim yok. İstanbul Fatih Camii'nin altında Fevzi Paşa Bulvarı'nın yanında büyük kütüphane, demin adını andığım Millet Kütüphanesi'ni oraya kurup yerleştiren, içini dolduran adam. Diyarbakırlı Ali Emiri Efendi. 1924 vefatı. Tanıyan yok. Büyük bir şairdir. Aynı zamanda. Sakın terki edepten kûyi mahbub-i hüdadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Habibi kibriyanın habgahıdır fazilette, tefevvük kerde-i arş-ı cenab-ı kibriyadır bu. Bu hakim pertevinden oldu deycuri adem zail, amadan açtı mevcudat çeşmin tutiyadır bu. Felekte mah-ı nevbabus selamın sine çakidir, anın kandilidir hurmatla-i nur-i ziyadır bu. Müraati edep şartıyla gel nabi bu dergaha, metaf-ı kudsiyandır bu, segâhi enbiyadır bu. Tabi bizi seyreden hayli genç dostumuz da var ve son derece haklı olarak burada kullanılan Türkçenin çok uzağındalar. Ya bu da işte 3 asır önce yaşayan bir şairin şiiridir. Haliyle anlayamayız diye düşünecek olan varsa, 1978'de vefat eden Şeref Güzel Yazıcı'nın, 1993'te vefat eden Veysel Öksüz'ün şiirlerine de aynı derecede mesafeli olduklarını üzülerek kaydedeyim. Bu sanıldığından daha derin bir yara. Bir milleti yok etmek istiyorsanız der, diline saldıracaksınız, dilini elinden alacaksınız der ki doğru. Başımıza gelen odur. Biz kendimizle kavgalı olmaya planlandık. Tarihiyle kavgalı, mazisine küskün. Böyle bir seviyeyi yakalamış edebiyatı ancak unutarak, yokluğa iterek, yok farz ederek uzaklaştırabilirsiniz. Çünkü çok kıymetli, herkesin dikkatini çeker, bu kaçınılmaz. Ama bir irade, bir düşünce, bir yaklaşım bundan koparak ona buna muhtaç olmamızı istemiştir. Ve manzara şu hale dönmüş, paha biçilmez hazineler üzerinde yayılan inekler gibi
Veya Necip Fazıl Üstad'ın merhumun betimlemesiyle kendisine miras kalan çok kıymetli defineleri bir sandığa koymuş, sandığın üzerine oturup dilencilik yapanlar gibi bir hale gelmiş olduk. Birileri bize bunu sipariş etmek isteyebilir ama biz yemeyelim canım. Şöyle diyelim yani, yer mi Anadolu çocuğu? Yer mi Anadolu çocuğu diyelim. Öğrendiğim şey netice itibariyle kendi dilimdir. Ekstra bir şey öğrenmedim. Türkçe öğren. Öğrenmeye devam ediyorum. Ben sadece Türkçe biliyorum. Ama Türkçe deyince ne anlayacağız? Yani Türkçeden kasıt ne? 100 yıl önce sıradan bir lise mezununun sahip olduğu Türkçe'ye baktığımızda şaşar kalırız. Yabancı dil biliyor musunuz diye ona sorsanız, mesela Arapça biliyor musun deseniz hayır diyecektir, bilmiyor. Farsça biliyor musunuz? Hayır diyecektir. Ama gözlerini bağlayıp Bağdat'a da bıraksanız, Tahran'a da bıraksanız, gündelik hayat içindeki Arapçayı da Farsçayı da yeterince bildiğini fark edecek. Herkesle çok rahat iletişim kuracak. Milleti kendine dost edecek, bağlayacaktır. 100 yıl önceki bir gencin durumu bu. Bugün ne? Geçtik Arap-Fars lisanlarını bilenle ahbaplık kurabilmeyi. Edirne ile Kars arasında bulunan ülkemizin doğusundan birini batısına gönderdiğinizde ya da tersi anlaşamıyor. Türkçe buna yetmiyor. Farkında olur olmaz her yaştaki insanımız yüreğini açtı, heyecanla karşıladı bunu, sarıldı. Kendine ait bu değer o hususta hiçbir şey bilmese de genlerine nüfuz eden bir hissiyatla tanıdık geldi. Yani şöyle dedi aşağı yukarı, ya anlamadım ama ben bunu bir yerlerden tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Ana rahminden tanıyorsun. Ninnilerden tanıyorsun. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyacak kadar Elif BTS'yi tanıyan herhangi bir kimse Osmanlıca öğrenmek istediğinde bu 15 günlük bilemedin bir aylık bir mesaiyle biter. Okuduk, okuyabildik ve yazan şu: Müncer olur mu ya Rab bir subhin bir saata, vahdetgahimde böyle mahzun geçen leyalim. Burası tamam ama şimdi anlama meselemiz var. Osmanlıca okumayı ve yazmayı öğrenmek birinci adım ama anlamak ömür boyu sürdürülmesi gereken çok zevkli bir faaliyet. Yani insanlara böyle angarya yüklüyormuşum gibi de görünmek istemem. Zevkli bir işten söz ediyorum ben size. Gerçekten öyle ama. Ben 59 yaşına geldim. 20'li yaşlarımda yaptığımı yapmaya devam ediyorum. Tanımadığım bir kelime karşıma çıkınca açıyorum lügatı. Şimdilerde elektronik ortamda açıyorum ve o kelimenin manasını, kullanış biçimlerini, o kelimeyi anlatırken lügatta verilen diğer örnekleri falan görerek eğleniyorum açıkçası. Bu bir eğlence. Cemil Meriç Üstadım şiir için şöyle der: oyundur ama oyunların en muhteşemi. Çok haklıdır. Oyundur tabii. Fakat bu oyun neden böyle muhteşem, neden böyle güzel? Arka planında dev bir medeniyet var. Bunlar mesela Kısas Enbiya'yı biliyor, Tevarih-i Hulefa'yı biliyor, dini İslam'ı çok etraflıca din bilgisine sahip olarak biliyor. Yani birikim sağlam, ondan sonra şakıyan bülbül gibi bir neşe içinde şiir inşa ediyor. O şiiri okurken ortak dile sahipseniz, o temel bilgilere sahipseniz şairin dilini anlıyorsunuz. Aklın beslendiği, kalbin beslendiği bir iklimde buluyorsunuz. Yani bu çok önemli. Zehir de aynı yoldan girer insana. Kulaktan, gözden. Burada bir örneğe daha sanki yer vermeli. Demin adını andığım Yozgatlı Fenni merhumdan 77 mısralık bu şiir tam bir manifestodur. Kişisel gelişim, ahlak bu mayanda yapılabilecek çalışmalara zemin teşkil eder. Bu 77 mısrağı eğer bir şekilde işlemek, paylaşmak fırsatını bulabilirsek kardeşlerimizle, gençlerimizle, dostlarımızla inanılmaz neticeler elde etmek işten bile değildir. Örnek olsun bir kıtayı okuyayım. Mihenden kaçma ger mahsudi ihvan olmak istersen, yetiş imdadı mazlumana arslan olmak istersen, yapış bir kamilin destinden insan olmak istersen, Nebi-i efhamı medheyle hassan olmak istersen, rıza babında bekle rahme şayan olmak istersen, sakın bir dideyi ağlatma handan olmak istersen, dokunma hatırı Mura Süleyman olmak istersen. Daha birinci kıta, 10 kıta daha var. Her mısrada şimşekler çakıyor. Yeterince dikkat gösterip de ne dediğini anladığımız zaman kendimizi iyi hissederiz. Özetin özeti, her kıtanın sonunda tekrar ettiği beyitte 2 mısrada şunu diyor: kimseyi ağlatma ki gülebilesin, ektiğini biçersin. Karıncanın hatırını sormayı unutandan Süleyman olmaz. Şimdi vurguya bakınız. Karınca ve Süleyman niye yan yana geliyor? Ne alakası var? Kur'an-ı Kerim'de
Neml suresinde Hazreti Süleyman peygamberin ihtişamı, büyüklüğü, kudreti, hem peygamber hem sultan, eski dünyanın tamamına hakim. Fakat muhatap aldığı, konuştuğu, istişare ettiği, karşısında zaafa düştüğü karınca. Karıncaya yol kesen şol bir karıncaymış. Canım erenler yolu inceden inceymiş. Yunus Emre. Ama yani tövbe estağfurullah ya. İlahinin girişi geldi bir de. Hatırlarsın değil mi ya? Evet. Canım erenler yolu inceden inceymiş. Süleyman'a yol kesen şol bir karıncaymış. Gözyaşı rahmettir aziz kardeşim. Ne diyor Hazreti Yunus Emre? Erenler yolu inceden ince. Bir metin okudum dün. Bir Allah dostunun sözünü naklettiler. Ahiretin işi, hesabı dünyadakine benzemez. Tanımak, anlamak isterseniz Abdülvehhab Şarani Hazretlerinin hayatını okuyun diyor. Açtık. Burada şöyle diyor. Ömrü boyunca ibadetleri yapıp muazzam bir sevap sermayesi biriktiren kişi tamamını terazinin bir kefesine koysa, dünyada değil ama ahiretteki teraziye, öbür kefesine bir Müslümana suizanını koysa, günahın ağır geldiğini görecek diyor. Gönül iklimine çağırıyor bizi. Dünya hukukunda bunun bir cezası var mı? Yok. Karşılığı var mı? Yok. Tarif bile edemez. Ne yaptığı ne? Suizan etti yani. Suizan. Kötü düşündü yani. Ya bu İrfan biraz tehlikeli birine benziyor. Sevmedim bunu dedi ya kalbinden. Etmedi lafı. Öyle bir kişisel gelişim üslubu ki seni seninle muhatap bırakıp kendine karşı senin yani vicdanına karşı yani Allah'a karşı senin pozisyonunu sana hatırlatıyor. Gösteriyor. Etik diye bir kavram var. Batı'dan ithal. Çok önemsiyoruz. Üstünde dura dura eskittik, yıprattık onu da. Etik şudur. Görünüşte zahiri bir ahlak biçimi. Gözümün içine baka baka kazık atma bana tamam. Ahlak ne? Ortada kimse yok ama sen biliyorsun ki Allah var. İhlas Allah ile kul arasında sırdır. Melek bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun. Bu adam eden, seni kemale erdiren bir şey. İşte bu içsel, bu deruni terbiye biçimini anlatan üstadlarımıza kulak veriyoruz. Tarihçi merhum Mehmet Niyazi Bey'i konuk almıştım ben de 2002'de. Dünü anlatmasını rica ettim. Öyle bir anlattı ki Endülüs'ten aldı. 1922 İzmir'e getirdi. Dünü güzel anladık dedim hocam. Hal için ne buyrulur dedim. Hayat 3 gün, dün, bugün, yarın. Yesterday, today, tomorrow. Mazi, hal, istikbal. Hal için ne diyeceksiniz dedim. Paha biçilmez hazineler üzerinde yayılan inekler gibiyiz dedi. İstikbale dair tahmininizi sorabilir miyim dedim. Tabii dedi. Geçmişinde büyük olan millet geleceğinde de büyük olur. Bu tarihin emridir dedi. Kaderin sevkidir dedi. Su suya benzer dedi. İbni Haldun'la aynı görüşteyim dedi. Bu millet dedi behemahal ne olursa olsun tarihin gereği olarak 16. yüzyılda edindiği seviyeyi bir başka şekilde, biçimde, tarz değiştirerek belki ama mutlaka elde edecektir. Araya bazen fetret devirleri girer dedi. Kafalar karışır, moraller bozulur olabilir ama unutulmamalıdır ki hiçbir fetret 100 yılı geçmez dedi.